Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada, bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda dileyen arkadaşlarım WhatsApp'taki ücretsiz şifa grubumuza dahil olabilir. Açıklamalar kısmındaki linkten bu grupta da günlük his yüklemeleri ve şifa çalışmalarını yapıp paylaşıyorum. Kartlar hazır. Bütün hayrın olsun. Hemen başlayalım. Evet. Öncelikle şu an aklınızdaki kişiyle üçüncü kişilerin arasında neler oluyor? Süpürge, Tılsım Kraliçesi, Cimri, Kabile ve Atandeva geldi. Şimdi şu an aralarındaki enerji daha çok böyle şimdi burayı kendi durumunuza göre alın ama iki kadın ya da iki erkekle ilgili durumlar diyebiliriz. Nasıl? Şimdi video izleyen arkadaşım kadınsan eğer aklındaki kişi ve partner durumu için dinliyorsan eğer. Şimdi iki kişi arasındaki durumla ilgili yani sizinle ve üçüncü kişiyle ilgili genel enerjilerle ilgili bir sürecin içerisindeler. Söyleyemedim, anlatamadım. Yani bu noktada şimdi Tılsım Kraliçesi karşı taraf evliyse eğer, şimdi buradaki enerji, şimdi evlilik varsa aradaki sıkıntılı süreçlerin düzeltilmeye çalışıldığı bir durumun içerisindeler diyebiliriz. Ailelerin araya girdiği ve biraz böyle maddi şeylerle tehdit edilme ya da maddi durumların kullanılmasıyla beraber şimdi evliliğe zarar veren ya da evliliğin bitmesine sebep olabileceğini düşündükleri kişiyle ilgili bir anlaşma yapma içerisindeler. Anlaşma yapma isteği içerisindeler. Konuşamadım. Yani şöyle, özellikle üçlü bir durum için, partner durumu için dinliyorsanız ve karşı taraf evliyse, ailelerin devreye girdiği ve aklınızdaki kişiye sizin arasındaki enerjiyi bitirmesi gerektiğine dair baskı yaptığı, bunu yapmazsa eğer, bitirmezse eğer, maddi olarak ciddi şekilde zorlanacağını, bu konuda maddi olarak ailelerin sunduğu bazı şeyler varsa bunları alamayacağına dair bir baskı uyguluyor olabilirler. Diyorsanız ki hayır ben böyle bir durum için dinlemiyorum. Yani işte aile değil, evli değil böyle bir şey yok diyorsanız eğer. Şimdi bu kişi yani partner durumu için dinlemiyorsanız, aileyle ilgili dinliyorsanız eğer, ailesinin içerisinde anne olabilir, abla olabilir. Maddi konularda anlaşamadığı bir kişi olabilir. Ve bu kişiyle ilgili arasındaki sorunu çözmek istediği bir durumun içerisinde. Yani aile ise eğer üçüncü kişi durumu, şu an aralarındaki o maddi durumu çözmek istedikleri, bununla ilgili biraz kavga gürültü, biraz sıkıntının olduğu ama çözmek adına çabaladıkları bir süreçte olduklarını söyleyebiliriz. Yani ailenin devrede olduğu, daha çok maddi konuların gündemde olduğu ve partner durumu için dinliyorsanız üçüncü kişi durum olarak sizi nereden çıkmanız gerektiği ya da sizi bırakmasıyla ilgili zorlama yapıldığı bir durumun içerisinde diyebiliriz aklınızdaki kişi. Zor bir enerji var. Yani farklı bir enerjileri var. Çünkü burada çok ciddi şekilde kendi inisiyatifinin dışında zorlanan bir enerji de geliyor aslında aklınızdaki kişi. Arkada çok güçlü kişiler olabilir, anne baba olabilir ya da atalardan gelen bir durum da olabilir bu ama atalardan gelen bir yokluk bilinci varsa, burada kendi maddi kayıplar yaşamaktan korktuğu için de sizinle bu kişi arasında kalıyor olabilir. Ama iki partner arasında kalma durumu çok daha yüksek olarak geliyor. Yani iki partnerin olduğu ve bu partnerlerle ilgili bir tarafı seçmesi adına Tılsım Kraliçesi olan tarafın maddi tarafını kullandığı bir süreçten geçiyorlar diyebiliriz.
Konuşamamanın vardır bir sebebi diyorum. Devam edelim. Anlatamıyor olabilir. Yani buradaki o konuşamama durumun belki de anlatamıyor. Ne yaşadıklarını size anlatamıyor olabilir. Neden bunları yaşıyorlar dediğimizde sunit, teslim olma, rehberlik, tapınak ve tılsım onusu. Sunit dengesiz bir enerjiden bahseder. Dışarıda çok modern görünen ama evde geleneksel bir yapıya sahip bir karakterdir. Çok bencildir. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bakın tılsım onlusu yine geldi. Parasal konuların burada işte partner de olsa, aile de olsa çok ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada bencilce kendi istekleri ve arzular için hareket etmiş biri olabilir aklınızdaki kişi ve burada ortaya çıkan bazı şeylerle beraber ona bazı yol gösterilmeyle beraber, yol göstermelerle beraber şimdi aileye doğru döndüğü bir sürecin içerisinde olabilir. Ya da paranın olduğu yere doğru dönme durumu olabilir. Şimdi burada artık genel olarak maddi konulardan kaynaklı bir teslimiyete doğru geçmiş diyebiliriz aklınızdaki kişi. Burada biraz kendini çektiği, dinlenmeye çalıştığı, ona akıl veren kişileri dinleyerek ya tamam işte ben burada işte kendimi düşünmeliyim, maddi kayıp yaşamamalıyım, o alanımı korumalıyım dediği bir sürecin içerisinden geçmiş olarak görünüyor. Bu yüzden de zaten şu an hayatında yine bu alanı gördüğü için aile ya da etrafındaki kişiler de parasal konularla ilgili onu yönlendirebiliyorlar. Yani parayla tehdit ederek istediğini yaptırtabiliyorlar şu an. Paraya ve rahatlığa karşı bir teslimiyet durumu var diyebiliriz aklınızdaki kişide. Bununla beraber de bu alanın işe yaradığını gördükleri için üçüncü kişi bu durumdan bastırıyor. Üçüncü kişiye karşı amacı ne aklınızdaki kişinin? Kapı, beğenilen, yavaşlama, kutlama ve kılıç kralı. Şimdi aslında arıntılarının düzelmeye başladığını hissettirmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Şimdi Kılıç Kralı pişmanlıktır. Yapılan yanlış davranışların farkına varmaktır. Şimdi burada öyle bir enerji var ki üçüncü kişiye karşı yönlendirdiği enerji aslında işte ben çok pişmanım, işte yaptığım hataların farkındayım dediği ve daha keyifli bir döneme doğru geçmek istediğini hissettiren bir enerjide. İşte karşı tarafa karşı ilişkiyi toparladığını, onu beğendiğini vesaire söylüyor olabilir. Bu enerjileri çok net karşı tarafa aktarıyor. Çünkü karşı tarafı bir kapı olarak görüyor. Bu maddiyatın kapısı da olabilir. Farklı kazançların kapısı da olabilir. Ama genel olarak üçüncü kişiye karşı amacı ben seni beğeniyorum, işte ne diyelim, işte yaptığım şeylerin yanlışlarının farkındayım. Hadi bu enerjiyi düzeltelim dedi. Diğer alanları yavaşlattı ki bu alan işte maddi şekilde tehdit ediliyorsa dediğim gibi o kaybı yaşamamak adına bir yavaşlatma süreci, zaman kazanma süreci olabilir. Üçüncü kişinin aklınızdaki kişiye karşı amacına Turan, gurur, ego, yansıtmalar, sandık ve kupa altılısı. Şöyle söyleyebilirim. Kupa altılısı bize özlemden bahseder, çocukluk süreçlerinden bahseder, bazen de çocuklardan bahseder. Şimdi özellikle karşınızda bir evli bir çift varsa, çocukları varsa eğer burada çocuklardan hareketle aklınızdaki kişiyi tutmak isteyen bir enerji olabilir. Ama diyorsanız ki çocuk vesaire öyle bir şey yok. Burada daha çok böyle özlediği alanlara yönelen, yani işte nedir özlediği, değersiz hissediyorsa o değeri hissettirmek, maddi olarak sıkıntıları varsa ki burada biraz maddiyatı kullanıldığı görünüyor. Örneğin bu noktada işte ya bak sen eskiden rahattın, şimdi de aynı rahatlığı sürdürebilmek için burada kalmalısın gibi bir enerjide diyebiliriz. Şimdi burada aslında ciddi bir gurur durumu var. Yani onun gururuyla ilgili bir ilerleyiş de sağlıyor olabilir. Yani
nasıl söyleyeyim, işte yaptığı bir şey varsa, hata varsa çevresindeki insanlara bunu duyurmakla tehdit etmek olabilir gibi gibi. Bu noktada biraz daha böyle arka planda durmaya çalışan bir enerji de, çok böyle ne istediğini, ne yapmak istediğini çok da gösteren bir enerji de gelmiyor. Yani aklınızdaki kişi onun çok da amacının ne olduğunu fark edemiyor olabilir. Turan karakteri çok ketum bir karakterdir. Daha çok böyle duygusu yokmuş da böyle umursamıyormuş enerjilerinde davranabilir. Alttan alta, arkadan arkaya işler çeviren bir enerjidir. Ketum bir enerjidir. Bazen kararsızlık yaşayabilir. Evi yönetemeyen bir enerjidir. Şimdi bu noktada biraz böyle onun zayıf yok noktalarına yöneliyor olabilir. Yani burada işte sen burada olmazsan sen benimle beraber rahata kavuştun, paraya kavuştun, bilmem neye kavuştun. İşte ben olmadığımda sen böyle olamazsın dedi. O kişinin hem gururuna hem de zayıf yönlerine doğru hedef aldığı bir durum olabilir. Bugün anlatamıyormuşum gibi bir his var. Anlatamıyor olabilirim. Anlatılmak istemiyor olabilirler. Öyle diyelim. Şimdi ortak enerjilerine dediğimizde tılsım ikilisi aslında iki tarafında ikilemleri var. İki tarafta dengeye gelmeye çalışıyor ve nasıl yapacağını çok da bilemeyen enerjideler. Pişmanlık, stres enerjisi geldi. Sadece burada şunu söyleyeceğim. Tutku enerjisi yüksek. Ariman kartı tutkudan bahseder bize. Romantizm kartı da geldiği için. Şimdi açıkçası sanki iki tarafta da pişmanlık varmış da bu ilişkide zarar gördüğü için çok ciddi şekilde pişmanlık duyulduğuna dair bir yansıtma var. İşte tutkuların, duyguların karşılıklı olduğuna dair bir yansıtma var. Ama burada tılsım ikilisiyle beraber aslında dengeli bir durum değil. Yani bazı şeyler gerçek değil, ikilemler devam ediyor. İki taraf da birbirine maskeli şekilde davranıyor olabilir. İki taraf da pişmanmış gibi, yaptığı şeyden pişmanmış gibi, hala tutkusu, duygusu varmış gibi davranıyor olabilir. Bunu daha çok hissettirdi açıkçası. Ama çok net ikilemleri ve stresli oldukları bir sürecin içerisindeler. Bir taraf tutkuları devam ediyor olabilir, bir taraf bu alanı kullanmak istiyor olabilir o kapı kartıyla beraber. Genel enerjilerde pişmanlık ve tılsım ikilisiyle kararsızlık diyebiliriz aslında. Şimdi aklınızdaki kişiyle sizin ilişkiniz hangi durumda, buna bakalım. Şimdi çok ciddi soğuk enerjilerde olduğunuzu söyleyebiliriz. İki taraf da aslında çok üzgün. Dıştan böyle hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor olabilir ama içten içe çok ciddi şekilde bir yara alma durumu var. Sıkışmış bir enerji olarak geliyor ortak enerjiniz. İki taraf da çıkar yol bulamıyor. Abonos kartı o kötü geldi ya. Derin üzüntü ve sıkıntıdan bahseder bize burada. Çok ciddi şekilde iki tarafında kendini çıkmazda hissettiği ve yorucu bir enerji içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. İşte burada evlilik varsa evlilikten kaynaklı arkaya dönüp gitme durumları olabilir. Evlilik yoksa eğer işte aile ya da iş hayatıyla ilgili dinliyorsanız örneğin sizin aklınızdaki kişiyle ilgili ortak evlilik durumlarınızla ilgili bazı çıkmazlarda kalmış olabilirsiniz. Anlaşmazlıklar yaşanmış olabilir. Ama genel olarak iki tarafta hiç bitmesini istemediği bir ilişkiyi bitirip arkasını dönüp gitmek zorunda kalmış diyebiliriz. Burada tamamen bir gitme olmayabilir. Bazıları da artık o aşamaya gelmiş olabilir. Çünkü çok ciddi şekilde sıkışmış bir enerji var ve nasıl çözüleceğini iki taraf da bilmiyor. Yakın gelecekte üçlü durumla ilgili neler olabilir? Şimdi ciddi bir çözüm arayışı içerisinde olunacak. Şimdi burada bakın çok net bir şekilde bitiş isteniyor. Bitirebilmek adına bir çözüm arayışı içerisinde olunacak. Ama burada şöyle bir enerji var. Bakın yaratıcılık, tanıma ve güç kartıyla beraber. Şimdi burada güç kimin elindeyse o bu alanı korumaya çalışacak diyebiliriz. Yani burada parasal güç birindeyse o diğer tarafı hala elinde tutmaya devam edecek olarak geliyor ve diğer tarafta yani aklınızdaki kişi daha çok burada biraz ne yapabilirim, bu alandan nasıl çıkabilirim, nasıl istediğim yerde olabilirim dedi
durum için bir yaratıcılık enerjisine geçecek diyebiliriz. Ama güç savaşları devam edecek yakın gelecekte de. Biraz sabredilmesi gereken bir süreç var gibi görünüyor. Bir çözüm arayışı içerisinde olunacak ama burada ikili durumlar, gerçek olmayan durumlar, işte bu karanlık şekilde devam eden durumlar aynı şekilde devam edecek diyebilirim. Burada sabırlı olan kazanacak aslında. Zor bir enerji var. Yani ciddi bir çıkmaz enerjisi var. Ama buradaki zorluk birazcık da aklınızdaki kişinin maddi çıkarlarından kaynaklı görünüyor. Ama yani çok bir enerji. Aslında karşı taraf, özellikle partner durumu için deniyorsanız, karşı taraf da burada çok huzurlu bir enerjide değil bir arada olmaktan. O da aslında bir çözüm arayışı içerisinde ama yani o tarafta affedip affedememeyi düşünüyor olabilir, değerlendiriyor olabilir. O tarafta da çünkü biraz bir enerji var. Yani çok net istiyorum hadi benimle kal gibi bir enerji değil de ailelerin biraz daha zorladığı bir enerji olarak görünüyor. Aile yoksa da örneğin bir çocuk varsa, aile durumu için siz dinliyorsanız çocuklardan kaynaklı bir zorunluluk hissiyatı oluyor olabilir. Bugünkü açımda birazcık böyle takıldım. Enerji çünkü çok farklıydı. Çok kendini anlatamayan, kendini çıkmaz hisseden biri olabilir. Bu yüzden bunu yaşamış olabiliriz. Affola şimdiden. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.